Yarın Salı gününden 3 tane maçla karşınızdayız. Bournemouth Everton mücadelesini konuşacağız. Oradan İtalya Kupası'na gideceğiz. Juventus Udinese'nin detaylarına bakacağız. Son maçta ise dev maçta Barcelona Atletico Madrid maçını enine boyuna konuşacağız. Canlı tahtamız ve player tercihimiz her zaman olduğu gibi var. Orada da başarı oranımız yüksek. Kaçırmayın derim. Her gün saat 4'te buradayız. Videoyu beğenip kanala abone olmak hem bize destek olur hem de yeni analizleri ilk sizin görmenizi sağlar. Newcastle Tottenham maçının skor tahmininizi yorumlara yazın. Doğru bilen bir kişi bir hafta WhatsApp grubumuza misafir olacak. Vakit kaybetmeden ilk maçımızla başlayalım. Reality'de Bournemouth Everton'ı ağırlayacak. Bournemouth cephesine baktığımızda 13 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. 21 gol attılar, 23 gol yediler. O efsane sezon başı girişinden çok eser olmayan bir Bournemouth görüyoruz yine onların öğrencilerinde. Everton cephesine baktığımızda ise 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken 13 gol attılar, 13 gol yediler. Çok dengeli bir Everton var diyebiliriz. Onlar da 12. sıradalar. Şimdi bu maçta ne bekliyorum derseniz baktığımızda Bournemouth'ta Senesi, Brooks ve Cook gibi oyuncular sarı kart cezasıyla olmayacak. Yani bu maçı kaçıracaklar. Everton cephesine baktığımızda ciddi bir eksik görünmüyor. Son maçlara baktığımızda ise Sunderland'e 3-2 ile boyun eğdi Bournemouth. Öne geçtiği maçta. West Ham'la 2-2 berabere kaldı. Ondan öncesinde de Aston Villa'ya 4-0'la mağlup olmuştu. Everton cephesinde ise Manchester United'ı 1-0'la devirdiler. Ondan öncesinde ise Fulham'ı 2-0'la geçmeyi başardılar. Ben bu mücadelede şunu bekliyorum aslına bakarsak. Everton yani bir türlü öyle veya böyle gol bulabiliyor. Bournemouth'ta özellikle form grafiği düşen bir Bournemouth olduğu için ben burada tek tercih olarak Everton'ın golünü önereceğim. Everton burada deplasman 0.5 üstüne çok da iyi bir oran açılacağını düşünüyorum açıkçası. Benim buradaki ana tercihim deplasmanın 0.5 üstü yönünde olacak. Korner tercihleri de değerlendirilebilir. Bu arada günün kale maçı ikili kombinesi canlı fırsatları ve kasa yönetimini WhatsApp grubunda paylaşıyorum. Sol alt köşedeki numaradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi ikinci maçımıza geçelim ve oradaki kritik detaylara bakalım. Juventus her zaman kupayı önemsemiştir genel olarak. Yani bu bir kupa işte İtalya kupasını takmayayım gibi bir senaryo yok tabiri caizse. Çünkü İtalya'da İtalya kupası en az Serie A kadar önem gösteriliyor takımlar tarafından. Juventus Udinese'yi ağırlayacak. Udinese'nin kötü bir grafiği var. Yani bir galip gelen bir kaybeden, bir galip gelen bir kaybeden bir grafiği var. Son mücadelede ligde Parma'yı 2-0'la geçtiler ama Parma orada 10 kişi kalmıştı. Onun öncesinde ise devlere Roma'dan 2 gol yediler, Bologna'dan 3 gol yediler. Juventus'sa tam bir toparlanma aşamasında diyebiliriz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde de keyifli maçı kazandıktan sonra daha motive bir Juventus var bence. Benim bu maç özelindeki tercihim her ne kadar kupa mücadelesi olsa da ki kupa maçlarının tamamında misilleri düşürme taraftarıyım. Onun altını çizeyim özellikle. Burada bu kötü Udinese'ye ve büyük maçlarda direnemeyen Udinese'ye Juventus'un ben 2 gol atacağını düşünüyorum. Bu maç özelindeki benim ana tercihim tabii ki kadroları da beklemek kaydıyla Juventus'un 2 gol atacağı yönünde olacak. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü de combo olarak değerlendirilebilir. Ama gene de Juventus'un o saçma yediği golleri de işin içine katarak sadece ev sahibi 1.5 üst bence ideal görünüyor. Üçüncü maçta neler bekliyoruz? Gelin onu konuşalım. Dev maça gideceğiz. Barcelona Atletico Madrid. Tüm acımız ve canlı tahtamıza geçmeden öncesinde sizi hiç yormayacak, hiç etkilemeyecek ama çok işinize yarayacak bir bilgiyle geldim. Hepimiz hemen hemen iddia.com üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. Çünkü en yüksek oran ve Kral MBS ile beraber aslına bakarsak daha kazançlı oluyoruz. İddia.com üzerinde bayisini 303-852 Gözde Göl adına olan bayiye taşıyan herkesi özel Telegram grubumuza alacağız. Nedir bu özel Telegram grubu? WhatsApp'ın bir alt basamağı düşünebilirsiniz. Yani WhatsApp'ta 5-6 canlı paylaşılıyorsa o gün özel Telegram grubunda 3-4 tane paylaşılacak. WhatsApp'ta maç önünde 5 maç paylaşılıyorsa, 3 maç paylaşılıyorsa orada 1 veya 3 tane paylaşılacak. Aslında WhatsApp'ın bir alt level'ı diye düşünebilirsiniz. Nasıl yapacağım bunu derseniz iddia.com üzerindeki uygulamaya geldiğinizde sağ köşedeki profil kısmına tıklayın. Altında kayıtlı bayim göreceksiniz. Kayıtlı bayime tıkladığınızda zaten karşınıza bayi değiştir diye bir alan çıkacak. Ona tıklayıp sağ köşedeki arama kısmından 303-852 yazdığınızda zaten Hacı Bayram Mahallesi'ndeki Gözde Göl adlı bayimizi göreceksiniz. Oraya kayıt olup yani bayiyi oraya taşıyıp bana bir ekran görüntüsü atarsanız telefon üzerinden olabilir,
Telegram üzerinden olabilir, Instagram üzerinden olabilir fark etmez. Sadece ekran görüntüsü ve iddia.com üzerinde kayıtlı telefon numaranızı atmanız yeterli. Daha sonrasında biz zaten kontrollerimizi sağlayıp özel Telegram grubuna sizleri dahil edeceğiz. Birlikte kazanmaya devam diyelim. Hadi gelin üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü ve son mücadelemiz dev maç Barcelona Atletico Madrid yeni Nou Camp'a gidecek Atletico Madrid. Baktığımız zaman Barcelona 14 maçta 11 galibiyet, bir beraberlik, 2 mağlubiyetle lider durumda şu anda. Arkasında tabii ki Real Madrid var 32 puanla ama Real'in bir maçı eksik. Atletico Madrid cephesine baktığımızda ise onlar da şu anda dördüncü sıradalar. Onların da bir maçı eksik. Baktığımızda Atletico da bu sene keyifli bir oyun oynuyor. Barcelona da zaten genel hatlarıyla aslında kendi oyununu oynuyor diyebiliriz. Ve Atletico geçtiğimiz yıllardan aslında farklı olarak Simeone'nin biraz oyun yapısı değişti. Nasıl değişti? Hücum varyasyonlarını daha ön plana alan bir Simeone var bu sene. Genel hatlarıyla Atletico Madrid hep neydi? 1-0 öne geçer. Tabiri caizse futbol tabiriyle kalenin önüne otobüsü çeker, onu korumaya çalışır. Fakat bu yıl öyle değil. Dolu düzgün giden bir Atletico Madrid var. Baktığımız zaman Barcelona'yı zorlayacağını düşünüyorum ki Atletico Madrid büyük maçları çok iyi oynayabilen bir takım. Bunu Real Madrid örneğinde görmüştük zaten. Kendi sahalarında Real Madrid'i 5-2 ile geçmişlerdi. Burada da ben kesinlikle Barcelona'yı zorlayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Ama benim bu maç özelindeki tercihim iki pozitif takımın ki Atletico Madrid için bunu söylemek az önce anlattığım detaylardan beri yani oldukça zor. Senelerdir bunu hiç söylememiştim açıkçası. Ama şu anki form durumuyla, bu yılki oyun planlarıyla iki tane pozitif takımın maça keyifli başlayacağını düşünüyorum. İlk yarı 0.5 üstü benim ana tercihim. Ama erken bir gol yani dakika 15'e kadar bir gol olması durumunda ilk yarı 1.5 üstü bile değerlendirilebilir. Ve maç boyunca da 7.5 üstü 8.5 üstü korner bekliyorum açıkçası. Üçüncü ve son maçımız da bu şekildeydi. Tüm maçlarımızı konuştuk. Gelin canlı tahtası ve player'daki fırsatlarımızı inceleyelim. Canlı tahtamıza baktığımızda Hertha Berlin Kaiserslautern mücadelesinde ikinci yarı golü takip edeceğiz. Newcastle Tottenham mücadelesinde korneri takip edeceğiz. Yani burada 7.5 üstü 8.5 üstü duruma göre skora göre 9.5 üstü kornerin çıkacağını düşünüyorum ben. Fulham Manchester City mücadelesinde ise deplasmanın golü ve gollerini takip edeceğiz. Daha fazla canlı günün kalesi ikili kombinesini paylaştığımız ve en önemlisi en çok yapılan hata olan kısım kasa yönetimini beraber yaptığımız WhatsApp grubumuza sol alt köşedeki numaraya yazarak katılabilirsiniz. En azından tanışmış oluruz. Bugünkü player tercihlerimizde ise Erling Haaland ve Lamine Yamal var. Yarın saat 4'te tekrardan buluşmak üzere diyelim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Şans sizinle olsun.